Merhabalar, yeni bir örgü videosuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yalancı petek örgü modelinin anlatımını yapacağım. Yapılışı oldukça kolay ve zevkle öreceğiniz bir model. Hem bebek hem de yetişkin örgülerinize yakışacak bir model. Ben şu an bu modelimi uygulayarak bir hırka modeli anlatımı yapıyorum. Bu videodan sonra inşallah hırkanın yapılışı da yayında olacak. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu modelimi örmek için 100 gramı 250 metre olan bebek ipi ve 3,5 numara şiş kullandım. Modelim 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben bu parçayı oluşturmak için 23 ilmek kullandım. 3'er ilmekte kenarlarda haroşa olarak devam ettim. Yani toplamda 29 ilmekle bu parçaya başladım. Hazırsanız hemen yapımına başlayalım. 29 ilmek şişimize atalım. 3 ilmek haroşa olarak örüp geliyoruz. Modelime 29 ilmekle başlayıp 3 diş haroşa ördüm. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 3'er ilmekler haroşa olarak devam edecek. Ortada kalan ilmeklerle modelimin kurulumuna başlıyorum. Bu modelimin ilk sırası olacak. İlk 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sadece sağ şişimin üzerine kaydırıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum ve 3 ilmek sağ şişimin üzerine örmeden alıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. İlk sıramızda takip edeceğimiz döngümüz bu olacak. Yani 3 ilmeği kaydır, bir ilmeği düz ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Sonuna kalan 3 ilmeği haroşa örüp sıramızı tamamlayacağız. Bu modelin ters sıralarında herhangi bir işlem yapmaksızın bütün ilmeklerimizi kenarlar 3 ilmekler haroşa, orta kalan ilmekler ters olacak şekilde bütün ters sıraları bu şekilde öreceğiz. Modelimizin düz tarafındayken modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Bu sıramı tamamlayacağım. Ters sıramı da örüp bir sonraki düz sıramın başına geliyorum. Bir sonraki düz sıramın başına geldim. Modelimin 3. sırasındayım. Yine baştaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü sıram aslında birinci sıramın tekrarı olacak. Yani burada yine aynı döngüyü takip edeceğim. İpimi öne alacağım. Sıradaki 3 ilmeğimi sağ şişime aktaracağım. Örmeden alacağım. Tekrar ipimi arkaya alıp bir ilmek düz öreceğim. Ve bu döngüyü takip ederek sıramı tamamlayacağım. Bundan sonraki ters sırada söylediğim gibi herhangi bir işlem yapmaksızın kenardaki haroşileri haroşa, ortada kalan ilmekleri ters olarak örüp geleceğim ve modelimin 5. sırasında modelimi oluşturmaya devam edeceğim. Bir sonraki düz sırama geldim. İlk 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Daha önce örmeden aldığım 3 ilmeğimin ilk ilmeğini düz olarak bu sırada örüyorum. Ortada kalan ilmeği yine düz olarak öreceğim ama altta bırakmış olduğum şu 2 tane ipimi üste doğru alarak öreceğim. Yani işlemi şu şekilde yapıyoruz. Şişimizi ilmeklerimin altından geçiriyorum. Tek ilmeğimin içinden de geçirip düz olarak ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde ipimi yine alttan geçirerek böyle bir görüntü elde etmiş oluyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Önümdeki ilmekte aynı işlemi tekrar ediyorum. Yani şişimi altta kalan şu 2 tane ipimin altından bu şekilde geçiriyorum. İlmeğimin içinden de geçirerek örüyorum. Ve bu görüntüyü elde etmiş oluyorum. Bu döngüyü takip ederek yani 3 ilmeği ör, bir ilmekte bu şekilde işlem yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda yine aynen sıra başındaki gibi olacak. Şu kısımda 5. ilmek oluyor. 4 kalacak.
Yine bu işlemimizi yaptıktan sonra 4 ilmeğimizi yine öreceğiz. Sıramızı bitireceğiz. Ters sıramızda örüp bir sonraki düz sıramızın başına geliyoruz. Bir sonraki düz sıramın başına geldim. Bu sıramda modelimi kaydırarak uygulayacağım. Yani aynı yerde değil de şu aralarda kalan üçer ilmeklerin üzerine denk gelecek şekilde modelimi uygulamaya devam edeceğim. Sıra başındaki 3 ilmeğimi, 3 haroşemi örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi daha düz olarak örüyorum. Modelimizi kaydırma yaptığımız için. Sıradaki 3 ilmeğimi yine örmeden alacağım. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeğimi şişimin üzerinde kaydırıyorum. Sağ şişime alıyorum. Yine ipimi arkaya alıp sıradaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi sağ şişimin üzerine örmeden alıyorum. İpimi tekrar arkaya alıyorum ve bir ilmeğimi örüyorum. Bu döngüyü takip ederek yine bu sıramı tamamlıyorum. Ters sıramı örüyorum. Bir sonraki düz sıraya geldiğimizde bu sırayının aynısını tekrar ediyoruz. Altta yaptığımız gibi, yani bu kısımda 2 defa ip bu şekilde geçirerek bu 2 sırayı tamamlıyoruz ve bir sonraki düz sıranın başına geliyoruz. 2 sıra aynı işlemi tekrar ederek, yani 3 ilmeği örmeden alıp önlerinde ip bırakarak ördüm. Şimdi artık altta yaptığım işlemi tekrarlayacağım. Sıraya geldim. Yani bu 3 ilmeğin ortasında kalan ilmeği kullanarak öndeki iplerimi yukarı doğru toplayacağım. Sıradayım. Sıra başından yine 3 ilmeğimi, haroşemi ördüm. Yanındaki 2 düz ilmeği de yine örüyorum. Bu arada kalan, daha önce örmeden aldığım 3 ilmeğin ilkini düz olarak örüyorum. Ortada kalan ilmekte işlemimi tekrar ediyorum. Yani şişimi ilmeklerimin altından geçirip ilmeğimin içinden de geçirerek bu şekilde ilmeğimi örüyorum ve iplerimi burada toplamış oluyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortada kalan ilmeğimi üzerinde yine iplerimi topluyorum. Bu şekilde ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Ve iplerimi bu şekilde toplayarak sıradaki ilmeğimi örüyorum. Ve ilk petek görüntümüz bu şekilde oluşmuş oluyor. Sıra sonuna kadar işlemimi tekrar ederek sıramı tamamlayacağım. Ters sıramı da örüp bir sonraki düz sıramın başına geliyorum. Modelimde ilk peteklerimi oluşturmuş oldum. Şimdi devam ediyorum. Yine kaydırma yaparak modelimi uygulamaya devam edeceğim. Sıradaki ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Yine kaydırma yapacağım için alttaki hizada yapmaya devam edeceğim. Yani buradaki 3 ilmeğimi yine ipimi öne alarak 3 ilmeğimi sağ şişimin üzerine örmeden alıp tekrar ipimi arkaya alıp devam edeceğim. Bir ilmeği ör, 3 ilmeği örmeden al şeklinde sıramı devam ettireceğim. Başta yaptığım döngüyü takip edeceğim arkadaşlar. Buraya kadar anlattığım kısmını bir kez daha tekrar edeceğiz. Her defasında modelimizi böyle kaydırma yaparak, uygulayarak bir süre daha devam edip örüp geliyorum. Modelimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Model çalışmamı tamamladım. Gördüğünüz gibi yapılışı son derece basit. Hem bebek hem de yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz keyifle örülen bir model. Bu modelimle oluşturduğum, bu modelimi kullanarak ördüğüm hırka modelimin anlatımı inşallah yakında kanalımda olacak. Abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.